7. İlhanlı hükümdarı Gazan Han'a karşı, Baltu Noyan'ın başlattığı isyanı bastırmış olan komutanlar arasında yer alan Sülemiş Noyan'ın, bu dönemden sonra gücü bir hayli artmıştır. Gazan Han, daha önce Baltu'da olan Celayirlilerin hakimiyetini Sülemiş'e vermiştir. Bu onun daha çok güçlenmesine neden olmuştur. Sülemiş, Baltu Noyan isyanında Emir Kutlu Şah'ın emrinde iyi hizmetlerde bulunmuştur. İsyan eden Noyan'ı bizzat götürüp Gazan Han'a teslim eden Sülemiş, Anadolu valiliğine atanmayı beklerken bu isteğinin boşa çıkmasıyla düş kırıklığına uğramıştır. Öte yandan çevre beylik ve topluluklara haber salan Sülemiş, onlara menşur ve sancaklar vererek bağımsız bir yönetim kurma amacını ortaya çıkarmıştır. İsyan girişiminde tek başına değildi. Taştimur ve İkbal onun yanında yer alıyorlardı. Öte yandan Bayancar ve Bukkür Noyan isyana karşı davranmış fakat daha sonra Sülemiş tarafından yakalanıp öldürülmüşlerdir. Bu hamle Anadolu'da rakipsiz kalması anlamına geliyordu. Daha fazla güç toplamak amacıyla Karamanoğlu Güneri Bey'den 10.000 atlı ve mektuplaşmalar sonucu Memlük Sultanı Laçin'den yardım almıştır. Sülemiş'in emrindeki asker sayısı az zamanda 60.000'i bulmuştu. Kendisine isyanın merkezi olarak Kazova'yı belirlemişti. O sıralarda Anadolu ve İran'da yoğun olarak kendisini gösteren kış şartları ağır olduğundan isyan haberi geç ulaşmıştı. Suriye seferine çıkmak için hazırlıklar yapan Gazan Han vazgeçerek isyanı bastırmanın telaşına düşmüştür. Nihayet 15 Şubat 1299'da Kutlu Şah Çoban, Sutay gibi Noyanları emrindeki yaklaşık 35.000 kişilik orduyla birlikte Anadolu'ya hareket ettiler. Kuvvetler Anadolu sınırlarından girdiğinde Sülemiş Sivas önlerinde şehri kuşatmış halde bulunmaktaydı. Halk İlhanlı Selçuklu yönetimine bağlılığını göstermiş, şehri iyi savunmuş, teslim olmamıştı. Bir müddet süren kuşatmadan sonra sonuç alamayacağını ve İlhanlı kuvvetlerinin iyice yaklaştığını haber alan Sülemiş kuşatmayı kaldırmıştır. Emir Çoban ve Sülemiş 27 Nisan 1299 Erzincan Akşehir'de karşılaşmışlar, savaşın kaybedeni isyancı Moğol komutanı Sülemiş olmuştur. Hemen ardından Behisni'ye kaçmış, daha sonra Memlükler Devleti'ne sığınmak üzere güneye doğru hareket etmiştir. İsyan eden diğer Taştimur, İsen, Çerkez gibi komutanlar yakalanmışlar, ardından 31 Mayıs 1299'da idam edilmişlerdir. 15 Mayıs 1299'da Şam'a ulaşan Sülemiş, Memlükler tarafından iyi bir şekilde karşılaşmıştır. Bir müddet Şam'da bulunan Sülemiş ve kardeşi Kutaktu daha sonra Mısır'a hareket etmişlerdir. Burada onlara sultan tarafından büyük bir teveccüh gösterilmiş, iyi şekilde ağırlanmış, ıktalar verilmiştir. Önce Şam, Halep, sonra da Anadolu'ya geçen Sülemiş'in yanında Memlük emirleri Seyfeddin Balaban, Bedreddin Zerdekaş, Biktimur Halebi ile birlikte 4.000 kişilik askeri birlik vardı. Akçaderbent havalisinde İlhanlı birliğine rast gelinmiş, burada yapılan mücadelede Sülemiş yenilmiş fakat kaçmayı başarmış, Biktimur Halebi öldürülmüştür. Ankara havalisinde bulunduğu sırada kale komutanı tarafından yakalanan Sülemiş 12 Eylül'de Tebriz'e gönderilmiştir. Tebriz'de eziyetlere maruz kalmış, nihayet 27 Eylül'de öldürülmüştür. Daha sonra bedeni yakılmış, külleri savrulmuştur. Bu isyandan sonra başlayan dörtlü idare sistemi Mundin Mehmet Bey'in baskı ve zorbalığa dayanan vergi alma sistemi halkı bezdirmiş, isyan etme noktasına getirmiştir. İlhanlı yönetiminin kulağına giden bu meseleden ancak Mehmet Bey'in ani ölümüyle kurtulunmuştur. Anadolu valiliğine Abışka Noyan getirilmiş, Gazan Han'ın ölümüne kadar görevde kalmıştır. Sultan 3. Alaaddin Keykubat isyan süresince Gazan Han'a ve İlhanlı yönetimine bağlı kalmış, bunun üzerine kendisine Erzurum'dan Antalya'ya, Diyarbakır'dan Sinop'a kadar olan yerleri yarlığıyla vermiştir. Lakin bir müddet sonra araları vergi meselesi yüzünden bozulmuş, Tebriz'e giden sultanın Anadolu'ya dönmesine izin verilmemiş, İsfahan'a gönderilerek ölümüne kadar orada yaşamıştır. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler.